Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Yaz aylarında mısır kokusu her yeri sarıyor. Sahilde karşımıza çıkıyor, mangalda karşımıza çıkıyor ve biz onu çok seviyoruz. Çok sevmemize rağmen aslında çok az yerde kullanıyoruz. O yüzden ben de bugün size bu videoda mısırla yaptığım 5 tane birbirinden güzel tarif paylaşacağım. Yapılışı oldukça hızlı ve lezzeti inanılmaz. Haydi başlayalım. Tariflere başlamadan önce Yemek Sepeti Market'ten indirim kodunu kaçırmayın. Tam şu anda ekranda. Bu benim en sevdiğim tariflerden biri. Kaburga mısır yapacağız. Şekli biraz kaburgaya benzediği için adı öyle. Ama aslında fırında baharatlanmış bir mısır. Alıyorum bir tane mısırı. Bütün mısır olması gerekiyor. Tane mısırla olmuyor maalesef. Şimdi mısırı dik bir şekilde tutup çok dikkatli bir şekilde bıçakla 4'e böleceğiz. Evet, yarısını çıkardık. Diğer yarısını da tezgaha batırıp biraz burada zorlanıyoruz ama tadı mükemmel oluyor, o yüzden değer. Biraz spor yaptık. Güzeldi ama oldu. Başardık. Bunu isterseniz ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Yeter ki böyle biraz kaburgayı andırsın. Evet, mısırlarımız hazır. Şimdi fırına verirken onları birazcık soslayacağız. Zeytinyağı kullanıyorum. Biraz tuz, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu da çok yakışır içerisine. Kırmızı toz biber koyuyorum. Ve kaburga dedik. Biraz böyle ete koyduğumuz baharatlardan koyalım istiyorum. O yüzden çok az tadını vermesi için kimyon koyacağım. Karıştırıyorum. Çok basit bir sos ama lezzetine oldukça etki ediyor. Evet, pişirme kağıdını da böyle iyice buruşturdum. Şöyle yerleştiriyorum. Mısırları içine alıyorum. Aralarında küçük küçükler var. Arada kaçıyor çünkü. Normal. Yerleştiriyorum gelişi güzel. Bu arada fırını 200 dereceye ayarlamayı unutmayın. Isınması gerekiyor. Çünkü yüksek ateşte piştiği zaman çok güzel oluyor. Ben şimdiden fırını açtım. 200 derecede ısınıyor. Hazırladığımız sosu fırçayla mısırların üzerine sürüyorum. Her yerine şöyle güzelce yayıyorum. Fırına gidiyor. Evet, şimdi minimum 25 dakika pişecek. Zaten yavaş yavaş göreceksiniz, kıvrılmaya başlayacaklar. Şöyle bir kontrol ettiğinizde piştiğini göreceksiniz zaten ama 25 dakikadan önce almayın. Fırından çıkardığınız anda mutfaktaki o müthiş kokuyu size anlatamam. Yapın ve yorumlarda benimle paylaşın. Gerçekten o kokuya bayılacaksınız. Şimdi bunu sunmak için güzel ve hızlı bir sos hazırlayacağım. Mayonezi alıyoruz bir kaseye. Üzerine biraz acı sos koyuyoruz. Sarımsaklı bir acı sos bu. Ve üzerine biraz sarımsak. Bir diş yeterli olur. Bir tutam tuz koyuyorum ve karıştırıyorum. İşte bu kadar basit. Koyu kıvamlı, o yüzden üzerine çok fazla akıtamayacağımı düşünüyorum. Birazcık su ekliyorum. Tabii ki sossuz da sunabilirsiniz. Mesela ana yemeklerin yanında, işte etin yanına koyduğunuz zaman. Ama ben bunu ara sıcak olarak sunacağım. O yüzden böyle soslu soslu güzel olacak. Mısır içerisinde şeker bulunduran buğdaygillerden olduğu için acı veya ekşi gibi böyle tatlar çok yakışıyor. O yüzden ben sosun içerisine acı koydum. Ama siz tabii ki acı sevmiyorsanız sadece sarımsakla mayonezle de sunabilirsiniz. Evet, şimdi bu hazır. Mısırları tabağımıza alalım. Üzerine sosu gezdirelim ve yiyelim. Üzerine biraz taze nane koydum. Şöyle göstereyim. Tamamen dişleri açılıyor ve pişmiş. Ben yaklaşık 25 dakika tuttum ve 25 dakikada tam tamına, tam kıvamında pişti. Isırıyorum artık, yiyorum. Daha fazla bekletmeyeceğim. Bir ısırık asla yetmiyor. Bitene kadar yiyeceğim. Gerçekten benim favori tarifim bu. Muhakkak deneyin. Yazın mangalınızın yanında, ana yemeğinizin bir tavuk yapın, hemen yanına bunu yapın. Hem yapılışı kolay hem de çok çok lezzetli ve herkes tarifini soracak. Bunu da şimdiden söylüyorum. Şuraya yazıyorum.
Tane mısırdan yapacağız. Konserve mısır kullanıyorum ben. Mısırları süzdüm, suyunu arındırdım. Şimdi kaseye alıyorum. Bunu bütün mısırdan taneleri ayıklayıp haşlayarak da yapabilirsiniz ama bu en kolay yolu. Ben bunu bir ara sıcak olarak düşündüm. Zaten kızartılarak yapılıyor ve sıcak servis ediliyor. Soğuk maden suyumuz var. Üzerine döküyorum. Tempura yaparken malt içeceği kullanabilirsiniz. Alkollü olan veya alkolsüz olanı da tercih edebilirsiniz. Ama maden suyu da tempura için gayet uygun bir ürün. Hepimizin bulabileceği bir malzeme olması için ben maden suyu kullandım. Şimdi içerisine unumuzu koyuyoruz. Bir miktar buğday unu kullanıyorum. Ve mısır yapıyoruz. O yüzden biraz da mısır unu kullanacağım. Kabartma tozu koyuyorum. Ve biraz da tuz. Şimdi karıştırıyoruz. Mısır Latin Amerika'da bütün halinde kullanıldığı zaman közde pişiriliyor ama tane olarak kullanıldığında genelde fasulye yemeklerinin yanında kullanılıyor. Avrupa'da da genelde böyle konserve şeklinde ve tane olarak kullanılıyor. O da salataların yanında tüketiliyor. Yani salatanın içerisinde veya sandviçin içerisinde olarak. Biz Türkiye'de de aslında mısırı haşlayarak veya közde sokakta yiyoruz. Evde de salataların içerisine koyuyoruz. Aslında bütün kültürlerden biraz almışız. Ama ben merak ediyorum. Siz evde mısırı daha farklı bir şekilde tüketiyor musunuz? Veya farklı bir tarif yapıyor musunuz? Yorumlara bekliyorum. Bu arada mısırla yakışan birbirinden güzel malzemeler var. O kadar çok fazla var ki böyle söylesem video biraz uzayacak. O yüzden şu an gördüğünüz tablodan bakabilirsiniz. Koyu kıvamlı bir bulamaç haline geldiğinde hazır demektir. Eğer biraz suluysa üzerine hafif un ekleyebilirsiniz. Bunu kaşık kaşık kızgın yağda kızartacağız. Mücver gibi düşünün. Şekli hiç önemli değil, yuvarlak olmak zorunda değil. Böyle derin yağda kızartıyorum. Şöyle tavayı sallıyorum ki her yeri eşit pişsin. Kızardıktan sonra hazır. Tempura mısır için çok hızlı ve pratik bir şekilde fesleğenli mayonez sos yapacağım. Mikserin içerisine biraz soğuk su koyuyorum. Mayonez koyuyorum. 4-5 yaprak taze fesleğen var. Onları koyuyorum. Biraz lime kabuğu rendesi koyacağım. Limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Bir tutam tuz ve biraz zeytinyağı. Çok az da yarım diş kadar da sarımsak ekliyorum. Ben sosta çok seviyorum sarımsağı, o yüzden her daim ekliyorum. Rengi muhteşem oldu. Tam bir yaz sosu. Şöyle size de göstereyim. İşte bu kadar. Üzerine de hazırladığım sosu gezdiriyorum. Çıtırdığı duydunuz mu? Bu da yapabileceğiniz en kolay ve en güzel ara sıcaklardan biri. Çocuklardan büyüklere herkes çok sevecek. Ve fesleğenli mayonez sos bu kızartmanın ağırlığını alıyor ve enfes bir ferahlık bırakıyor ağızda. Çok güzel. Çok kolay bir tarif. İçerisinde sadece mısır değil, biraz da patates var. Büyük bir patatesi haşladım. Hiçbir şey yapmadan kaseye koydum. Şimdi tereyağı koyacağım üzerine. Biraz krema koyuyorum. Koymak da zorunlu değil. Koymasanız da olur. Sadece biraz daha tereyağı miktarını arttırabilirsiniz. Tuz koyuyorum. Mısırlar konserve. Ben yine suyunu süzdürdüm. Kaynar suyun içerisinde bir süre beklettim ki sıcak sıcak ezebilelim diye. İyice suyunu alıyorum. Mısırları üzerine döküyorum. Şimdi bunu yavaş yavaş güzelce eziyorum böyle püre kıvamına gelene kadar. Böyle biraz yapısı yapış yapış olacak. Gayet normal ama biraz sabır gerektiriyor. Ben ezmeye başlıyorum. Siz de o sırada bir kontrol edin. Bizim kanala üye misiniz, değil misiniz? Ona göre abone olursanız çok sevinirim. Evet. Uzun uğraşlar sonrası püre hazır. Kıvamını yine göstereyim size. Arada böyle ufak ufak mısırlar gözüküyor. Çok güzel. Şimdi bunu güzel bir tabağa alıyorum ve üzerine biraz frank soğanla doğruyorum. Siz dilerseniz tabii ki taze soğanla da böyle ince ince kıyıp üzerine serpiştirebilirsiniz. Çok yakışıyor. Soğutmadan hemen tadına bakalım. Şuradan bir kaşık alıyorum ama dolu dolu kaşık alıyorum. Kalbimi verdim şu an ona. Püreyi herkes sevmez ama patates püresini seven de çoktur eminim. Mısırı da seviyorsanız o ikisinin karışımı gibi düşünün. Böyle ağzınızda hem mısırı hem patatesi aynı anda yiyormuşsunuz gibi ama patates alttan geliyor. Mısır çok daha ön planda. Özellikle ızgara tavuk ve ızgara kırmızı etle çok yakışacağını söyleyebilirim size. Umarım denersiniz ve siz de beğenirsiniz. Diğer tarif gelsin.
Sokakta o kokuyu duyduğunuz anda hemen o tezgaha çekiliveriyorsunuz. Evet, o közde mısır kokusu gerçekten beni benden alıyor. Muhakkak sizleri de öyledir. Bugün de evde közde mısır yapıyoruz. Ama sokaktaki sade oluyor. Biz bugün böyle peynir soslu, gerçekten çok lezzetli olan bir mısır yapacağız. Mısırlarımızı közlemeye başlayalım. Ben közmatiği ocağa koydum, ısınmaya başladı. Közmatiğiniz yoksa böyle bütün halinde koyup ara ara çevirerek fırında da közleyebilirsiniz. Daha doğrusu köz lezzeti alabileceğiniz bir mısır yapabilirsiniz. Normalde ben bütün kabuğu üzerindeyken közlemeyi seviyorum. Çünkü içerisindeki o mısır çok daha yumuşak oluyor. Ama tabii markette satarken böyle görsellik için kabuğunu biraz soyuyorlar. Ben yine bu şekilde bırakacağım ve köze koyacağım. Şimdi pişirmeye bırakıyoruz. Ara ara çevireceğim. Arada böyle bir patlama çatlama sesi gelebilir. Hiç korkmayın, gayet normal. Buyurun, süt mısır, süt mısır. Ben bir tane alabilir miyim? Abicim buna yarım veririm ancak. Közlenmiş süt mısırlarımız hazır. Şimdi bunların kabuklarını bir temizleyelim. Sonra üzerine sosunu sürelim. Şimdi rahat yiyebilmek için böyle şişlerimiz var. Onu mısırın koçanına doğru batırıyorum. Mısırları şöyle bir lezzetlendirelim, parlatalım. Tereyağı olmazsa olmaz tabii. Çok fazla sürmeyeceğim çünkü zaten üzerine biraz krem peynir süreceğim için. Şimdi üzerine krem peynir süreceğim. İçerisine hiçbir şey koymadım. Biraz da üzerine İzmir tulumu serpiştireceğim. Rendeledim, rendenin ince kısmıyla. Alta giden peynirleri de tabii ki şöyle ufak ufak alttan alıyorum. Tekrar üzerine koyuyorum. Tuzlu ve sert olan peynirlerden birini kullanabilirsiniz. Üzerine biraz renk ve tat katmak için de acı toz biberimden kullanıyorum. Köz mısırımız da hazır. Bittiğine göre hemen tadına bakıyorum sıcak sıcakken. Şöyle tam ortadan ısırayım. Bembeyaz oldu, çok kötü. Bunda her yeriniz dağılabilir. Elleriniz kirlenebilir, ağzınız kirlenebilir. Ama bunun tadını çıkarın gerçekten. Tuzlu peynirler o kadar çok yakışıyor ki mısıra. Krem peynir de o tuzlu peyniri tutuyor ve biraz da böyle yumuşatıyor tadını. Alttan böyle mısırın tatlı tadı geliyor. Üstten biraz da o toz biberin acısı geliyor. Enfes olmuş. Ben ortaokul ve lise zamanında çok fazla böyle bardakta mısır yerdim. O zamanki o bardakta mısırda yaptırdığım favori birleşimi sizinle paylaşmak istedim. Hem de ben böyle birazcık nostaljik tadına bakayım. O zamanlara gideyim istiyorum. Hemen başlayalım. Tavaya ısıttım. Yine konserve mısırım var. Onu da bir sıcak sudan geçirdim. Şimdi tereyağı ile birlikte mısırı tavada soteleyeceğiz. Tereyağı daha tam erimeden mısırları koyuyorum. Çünkü o zamanlar da öyle yapıyorlardı. Biraz limon suyu. Bolca sarımsak tozu, biraz da parmesan. Az kalsın unutuyordum. Pul biber biraz da. Ben bu karışıma bayılıyorum. O limon suyunun ekşiliği, peynirin tuzluluğu, biraz sarımsak tadı gerçekten tam bir iştah açıcı. Çok fazla pişmesine gerek yok zaten. Bardağımı da aldım. Bu tabii ki stüdyo tipi bir bardak. Bu koku gerçekten o zamana götürdü beni. Şimdi böyle bol bol suyundan koyuyorum. Tabii ki benim ufak bir dokunuşum olacak. Üzerine biraz kişniş koyacağım, taze kişniş. Tadına bakalım mı? Şöyle bir karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetliymiş. O zaman da ağzımın tadını biliyormuşum yani. Ama kişniş dokunuşu da bu lezzeti tamamladı diyebilirim. Çok beğendim. Mısırla birbirinden güzel 5 tane tarif yaptık. Umarım size de ilham olabilmişimdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.